Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün çok tatlı bir çantanın yapılış videosuyla geldim. Gerçekten çantaya bayıldım. Çok farklı bir havası oldu. Hem şık hem tarz hem de istediğiniz kombinlerle kullanabileceğiniz, ister böyle çok şık saten kombinler, isterseniz abiyelerle, isterseniz bence cool parçaları bir araya getirdiğiniz zaman jean pantolonlarla da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bakın, biraz da yakından göstereyim. Çok güzel bir ışıltısı var. Bu şekilde dişli bir görüntüsü olduğu için çanta böyle kaliteli ve modeli ön planda gösteren bir çanta oldu. Boyutlarına gelecek olursak, çantamın sapının uzunluğu 85 santim. Şu şekilde ortadan yüksekliği 17 santim ve en uzun kısımdan da uzunluğu 27 santim yapıyor. Püskülümüzde en uzun kısma kadar, hadi bunu da söyleyeyim, 34 santim uzunlukta. Yine çantamızın sapını, püskülünün uzunluğunu ve boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece 2 yumak deleyip kullandım, fakat daha büyük boyutlarda istiyorsanız 3. yumağı da almanız gerekiyor. Bakın, çünkü 2. yumak ipimden bu kadar artıyor arkadaşlar. Az bir ip artıyor. O yüzden daha büyük boyut için 3. yumağa kesinlikle ihtiyaç var. Şöyle içini göstereyim. Saten bir astar yaptım. Şöyle ağız kısmı çıt çıtlı, bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Yine astarının da nasıl ölçüsünü aldım, nasıl diktim, bunları sizler için bu videonun içinde aktarıyor olacağım. Kanalıma abone olarak lütfen bana destek olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde sizler için videolar yayınlamaya devam ediyorum. Ayrıca örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresim betül.fashion'a atabilirsiniz. Bakın, arkasını da göstereyim. Arkası da aynı modelden ibaret. Ön kısmı da sadece bir günde bu çantayı örebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şimdi örgü tekniğimize geçelim. Şimdi kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeceğim kısaca. Bu şekilde bal yarına ait deri görünümlü metalik ipinden toplamda bu çanta için 2 yumak almanız gerekiyor. Bir yumak ipim 120-130 gram arası ağırlıkta ve 50 metre uzunluğunda, %100 polyestermiş. Böyle ışıl ışıl, çok tatlı bir ip. Ayrıca bu iple örmüş olduğum onlarca çanta videolarım var. Kanalımda videolar kısmına bakarsanız deri görünümlü ipten burslu çantalar, baget çantalar, kılaç çantalar ördüm. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Ve kullanmış olduğum tığ numarası 4 milimetre kalın uçlu bir tığ kullanacağım. Ve bu şekilde bakın, ben bir pamuğuma bebe yağı damlattım arkadaşlar. Sürekli şöyle tığımın ucunu silerek örgüme devam ediyorum. Ve böylece deri görünümlü ipe biraz tığ yapışıyor gibi oluyor. O zorluğu ortadan kaldırıyor. Daha kolay bir şekilde örgünüzü ilerletiyorsunuz. Daha sonra astar içinde gümüş saten astar kullanacağım. Gidişata birlikte videoda bakacağız zaten. Çantamın gövdesi için bu şekilde dikdörtgen enine doğru git gel yaparak bir parça öreceğiz. Daha sonra bunu bu şekilde katlayarak çantamızın gövdesini oluşturmuş olacağız. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Şu aradaki dişler belirgin olduğu için çok farklı bir havası oldu. Ben hemen bu parçanın ölçülerini sizlere vereyim. Şöyle bırakıyorum. Bakın, örmüş olduğum parçam tam ortadan ölçeyim arkadaşlar. 32 santim uzunluğunda ve yine tam ortadan 25 santim genişliğinde örmüşüm bu parçayı. Şimdi buna nasıl başlayacağız? Birlikte başlayalım. Ne kadar çok zincir çekerseniz çektiğiniz zincir sayısı şöyle ikiye katladığınız zaman şu çantanızın uzunluğunu belirleyecek. Haliyle daha uzun bir çanta örerseniz, zincir çekerseniz uzun bir gövde olacağı için bunu orantılamak için çantanızı enine doğru biraz daha büyütmeniz gerekiyor. Daha fazla ip gidecektir. Bu çantada tam 2 yumak yeterli oldu. Şimdi ben bu çantamın eni için arkadaşlar toplamda 45 tane zincir çektim. Bakın, el ölçülerimiz farklı olabilir. Az önce verdiğim uzunluğa kadar da zincir çekebilirsiniz. Veya bir çantanızın genişliğini ve uzunluğunu beğeniyorsunuzdur. O çantanızın gövdesinin ağız kısmından şöyle, yani şuradan şuraya kadar ölçerseniz onun gibi bir boyut ve büyüklük elde edersiniz. Ben toplamda kendi çantam için 45 tane zincir çektim.
Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ben toplamda 45 zincir çektim ama 16 zincirle size şablonu göstereceğim ve hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz zaten. Yani 45 tane zincir çekmişim gibi farz edin. Şu başta ve sonda 5'er ilmeği bu lastik kısmı için kullanıyorum. İsterseniz bunu daha fazla yapabilirsiniz. Yani şöyle baktığınız zaman eğer şu görüntü daha kısa geliyorsa size daha uzun veya daha az da 3 zincirle de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi 45 tane zincir çektim. Bir tane zinciri dönüşte kullandım. 44 tane zincir üzerinden ilerlemiş oldum. Bakın şimdi bir tane zinciri atlıyorum son yaptığım ve ikinci gelen zincirin içine battım. Kaydırma ile başladım. Birinci kaydırma. İkinci zincire batıyorum. İkinci kaydırma. Üçüncü noktaya battım. Üçüncü kaydırma. Dördüncü noktaya battım. Dördüncü kaydırma ve 5. kaydırma. 5 tane başta ve sonda hep bu işlemi yapıyorum. Şu kısım bakın. Ve şu ortada görmüş olduğunuz dişli kısımları nasıl yapıyorum? Hemen onu göstereyim. Tığımın başına doladım. Başlangıçta 5 tane kaydırma yaptım. Ve şu ortadaki kısım son 5 zincir kalana kadar bakın tığımın başına doluyorum. Sıradaki noktaya batıyorum. İlmek çıkardım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Tığımın başına doladım, battım sıradakine, hepsini birlikte kapattım. Elimizi çok sıkmadan yapalım. Tığımın başına doladım. Bakın. Çakma sık iğneyle kapatıyorum. Tığımın başına doladım. Bunu ta ki son 5 tane zincir noktası kalana kadar devam ettiriyorum. Bakın şöyle 2, 4, 5 tane zincirim kaldı. Yani şuraya kadar geldim. Şu orta kısım hep böyle çakma sık iğne ile devam etti. Şimdi tığımın başına dolamıyorum artık. Son 5 tane zincirin içine batıyorum. Kaydırma. Batıyorum ikinciye, kaydırma. Üçüncüye batıyorum. Kaydırma. Dördüncüye batıyorum. Kaydırma. Ve beşinciye batıyorum. Kaydırma. Bu şekilde bakın, gördünüz mü? Şu kısım ve şu kısım şuralar oluyor. Şu ortadaki geniş kısımda burası oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Her zaman sıranın sonuna geldiğiniz zaman bir zincir. Zincirimi çekerken şu fazla kalan ipimi de şöyle araya alıyorum. Bir zincir çektim. Bunu daha sonra sıranın sonunda tekrar gizlemeye devam edeceğim. Çekmiş olduğum zincir noktasını bırakıyorum. Bakın, ilk kaydırmanın üzerine kaydırma yapıyorum. Ters çevirdim. Birinci kaydırma. Ortasından batıyorum. Bakın dikkatinizi çekerim. Bu başakların ortasından batıyorum. İkinciye kaydırma. Üçüncü noktaya kaydırma. Dördüncüye kaydırma. Beşinciye kaydırma. Baştaki 5 ve sondaki 5'in üstüne hep kaydırma. 5 tane kaydırma yapıyoruz. Bundan ibaret. Ve her zaman bu tepelerin ortasından batıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikisini birden değil de ortasından batıyoruz. Bu dişli görüntü ortasından battığımız için oluşuyor. Şimdi tığımın başına doluyorum. Son 5 tane nokta kalana kadar hepsine bakın ortadan batarak çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi yaptım. Bakın son kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane batma noktam kaldı. Son 5'e ne yapıyorum? Hepsine bakın kaydırma. Tığımın başına dolamadan kaydırma. 5 tane kaydırma yapmış olmam lazım. Ve son sık iğnenin bakın ucu biraz böyle içe gömülmüş olacak dönüş yaptığımız için kaydırmayla tamamlıyorum. Ve ne yapıyorum? Her zaman bir zinciri çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar çevirdim bakın. Minyatür halini yaptık yani bunun. Şimdi tekrardan bir zincir bu.
Bu çekmiş olduğum bir zincir boşluğum. Bunu bırakıyorum biliyorsunuz. Şimdi bakın, birinci kaydırma, ikinci kaydırma, şunu çekelim biraz. Üçüncü kaydırma, 4 ve 5. Şimdi 5 tane kaydırma yaptım. Tığımın başına doluyorum artık. Çakma sık iğneler yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Çakma sık iğneler yapıyorum. Son 5 tane batma noktası kalana kadar. Evet, bakıyorum şimdi. Şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane batma noktam kaldı. Şimdi sırada tığın başına dolamadan kaydırmalarla 2, 3, 4 ve bakın şuna batıyorum, 5. Şimdi bir tane zincir çekeceğim bir üst sıraya geçerken, bakın bunu gizliyorum yine, görüyor musunuz? Ve bunu bir sonraki sırada artık bu iyice gizlenmiş olur. Ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Tekrar 5 kaydırma. Ortadaki kısım komple çakma sık iğne. Son 5 tane ilmek, tekrar 5 kaydırma. Bir tane zincir çekerek bir üst sıraya geçip her zaman aynı şeyi tekrar ediyorum. Bakın bunun, gördünüz mü, küçük versiyonunu yaptık bile. Şöyle katlayıp çanta yapıyoruz. Şu baştaki kaydırma kısımları şu lastiği oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi benim söylediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edin. Şöyle yapalım. Şöyle bitiriyorsunuz mesela. Burada kalacak ilmeğiniz. Sırayı bitirdiğiniz zaman burada kalacak. O yüzden bu kısmı çantamızın düz kısmı yapalım. Gerçi iki tarafta aynı, hiç fark etmez. Şöyle ben sayayım kaç tane diş olmuş. Şu dişleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane diş olana kadar ben bu şekilde örmeye devam etmişim arkadaşlar. Siz de bu şekilde bu boyuta gelene kadar örmeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde ben astarımı kestim. Kalın saten astar kullandım. Siz istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Çantamı birleştirmeden önce bu şekilde koydum. Beyaz sabunla çevresinden çizdim. Ve yanlardan dikiş payı olacak şekilde 1 santim 2 santim taşıyacak şekilde de bu şekilde astarımı kestim. Şimdi bunun çevresini bu şekilde katlayarak dikiş makinemden geçireceğim. Daha sonra bu şekilde içe katlayacağım. Ve yanları geçireceğim. Ama yanları belli bir noktaya kadar dikeceğim arkadaşlar. Şuraya kadar falan. Çünkü çantamın içine diktikten sonra şu kısımlar birleşik kalırsa çantamın ağzının açıp daha kullanışlı olmasında sıkıntı çıkarabilir. O yüzden rahat olmasını istiyorum. Şuraya kadar bakın bir dikiş olsun istiyorum. Sadece şu yanlar birleşsin. Bu şekilde astarımı da dikip geliyorum. Evet, astarımı diktim ve ütüledim geldim arkadaşlar. Bakın içine yerleştirdiğimizde şöyle bir görüntüsü olacak. Şu şekilde. Ben dikişte çok profesyonel değilim. O yüzden böyle aklımda oluşturduğum normal kendimce yollarla astarımı dikiyorum. Size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Aranızda eminim çok daha iyi dikiş yapanlar vardır. Kendi teknikleriyle ilerleyebilirler. Şimdi bakın en son burada kaydırmayla bitirdim yine. Bunu arkadaşlar bir tane zincir çekerek sıkı bir şekilde kesiyorum ipimi. İpimizi kestik. Şöyle açıyorum. Ve bunu da daha sonra iç taraftan gizleyeceğim. O şimdilik bir kalsın. Bu şekilde dikmem gerekiyor çantamı. Şöyle bir bastıralım. Karşılıklı eşit bir şekilde. Evet. Şimdi kumaşımı aldım kenara. Bakın ister iğne yardımıyla dikebilirsiniz, isterseniz benim gibi tığ yardımıyla çantanızın birleştirmesini yapabilirsiniz. Şöyle tığımı tekrar yağladım. Şöyle bir tane zincir oluşturdum, ilmek oluşturdum. İyice sıkalım bunu, bu kısmı. Ve şöyle ikiye katladığım zaman karşılıklı gelecek şekilde burayı dikmem lazım. Zaten ilmek sayısı aynı. Önce şöyle yapalım. Şu tam orta nokta var ya. Buradan ilmeğimizi bir çıkaralım. Şöyle çıkardım. Bir tane zincir çekiyorum.
Şimdi bakın fazla kalan ip içeriye kaldı. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz ilmeklerin ortasından ve buradan ortasından karşılıklı battım. Şöyle kaydırma yoluyla bakın birleştirdim. Ortalardan batıyorum. Kaydırma. Ortalardan batıyorum. Kaydırma. Bu şekilde şuraya kadar geleceğim. Evet bakın buraya kadar yeterli diye düşünüyorum ben. Bakın kaç ilmek kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğe batmadım burada. 8 tane ilmek kaldı. Şimdi aynı şekilde burada da bakın şuraya kadar 5 tane zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek kalacak. Burada da yaklaşık şuraya kadar gelsem bakın rahat bir çanta elde ederim diye düşünüyorum. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Hatta bir tane daha kapatalım ya. Bir tane daha kapatırsam yine rahat bir görüntü olur. Ve bir tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. İpimizi keselim. Şöyle açıp yukarıya doğru iyice sıkıştırıyorum. Şöyle bir görüntü oldu bakın. Yukarıya doğru kaydırma işlemiyle çok güzel bir çıkış yaptık. Şimdi bu fazla kalan iplerimizi şöyle içerlerden batarak gizleyelim arkadaşlar. Burayı bitirdik bakın. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Burada en başta çekmiş olduğum zincirin sayısı var arkadaşlar. Burada başaklar belliydi. Onun ortasından battık. Fakat buradan batarken bakın şöyle biraz aşağıya çekeyim. Bakın yine şuradan ortadan sabitlersiniz. Ve şöyle zaten şöyle görünüyor bakın. Hepsine karşılıklı batarak kaydırmanızı yaparsınız. Şöyle. Bu şekilde batarak karşı tarafla eşit gelecek şekilde şurada bırakırsınız. Şöyle bir bakın ağız açıklığı olur zaten. Aynı şekilde burası gibi yapıp geliyorum. Şimdi çantamın iki tarafını da birleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü oluştu bakın. Astarını da içine yerleştirdim. Ortaladıktan sonra şöyle ortalardan tel toka yardımıyla tutturdum. Bakın tam ağız kısmında bitmiyor. Böyle yarım santim altında kalacak şekilde, dıştan çok sırıtmayacak şekilde astarı dikeceğim. Şöyle iğnemi ipimi de hazırladım. Ve şurayı da yerleştiriyorum güzelce bakın. Şu köşe noktasını. Şöyle düz tuttuğum zaman böyle gözükecek. Şurayı yerleştiriyorum. İplerin arasından batarak dikmeye başlıyorum. Önce şu ara kısmı birleştireceğim. Elime iğne girdi. Şaka gibi. Şimdi hiç bozuntuya vermeden canım yanmamış gibi devam ediyorum bu arada. Fark ettiyseniz. Bu şekilde orta kısımları sabitledikten sonra
Şurayı her zaman şu şekilde düz bir şekilde tutarak böyle uçlardan arkadaşlar sabitleyeceğim. Sonra bu tarafı da sabitleyeceğim. Astarla işim bitecek. Evet, ben şimdi astarımı da diktim. Aksesuarlarımı da tamamladım. Ağız kısmına da şöyle bakın çıt çıtımı diktim. Bunları göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Bakın yarım santim altta çıt çıtımı dikmişim. Astarım bu şekilde. Gayet kusursuz, şık bir çanta oldu arkadaşlar, bakın baktığınız zaman. Şimdi sırada gelelim çantamızın askısını yapmaya. Bu şekilde gümüş halkalarım var. Şimdi bunlara şöyle göstereyim çantamı. Şimdi bakın her biri 3'er metre uzunluğunda 3 tane ip kesiyorsunuz. Daha sonra bunları tam ortadan bu şekilde halkaya geçiriyorsunuz. Tam ortadan halkaya geçirdim. Her biri 3'er metre. Ve ikiye katlamış oldum bakın. Hepsinin uzunluğu aynı ölçüde bitiyor. Şimdi burada bir örgü işlemi yapacağız. Bakın klasik saç örgüsüyle ben çantamın sapını yapmaya başlıyorum. Klasik saç örgüsü yapacağım. Şöyle çok sıkmayalım ki güzel bir görüntü olsun. Çok gevşek de olmasın. İpimiz biraz artabilir. Ben garanti olsun diye istediğiniz uzunlukta ayarlayabilmeniz adına 3'er metrelerde kestik. 3 tane ipimizi ve ortadan ikiye halkadan geçirdik. Yani şu an bu ipin uzunluğu 1,5 metreye düştü ikiye katladığımız için. Bu şekilde bakın örgümü devam ettireceğim. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Evet, şimdi örgümü ben 85 santim uzunluğuna kadar örgüm geldim. Çantamı tuttuğum zaman ölçüsü tam kalça yani kemer hizasına geliyor çantamın olduğu nokta. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu kenardan bir bağcığımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle ördüğüm yerin üstüne doğru şu çevreyi sıkıp kapatacak şekilde, bunu da açarak yaparsak daha iyi olur. Bu şekilde sarıyorum şöyle birkaç kere. Şimdi şöyle doğal bir görüntüsü olacak zaten. Salaş. Şuradan bir iple bağlıyorum. Evet. Şimdi bir kez daha bağlayacağım. Evet, böyle bir salaş bir görüntüsü oldu bakın. Şöyle aşağıya doğru sallansın. Buraların boyları da farklı farklı olsun. Şimdi sırada çantamıza geçirmeye geldi. Şöyle tam şu dikişimin bittiği nokta var ya, yanlardaki, oradan itibaren takmaya çalışacağım. Burada astar kumaşını unutmayalım. Onun engel olabileceğini. Bakın bunu bu tarafa taktım. Şimdi aynı yönde uzatıyorum. Şunu da şöyle takacağım. Ay çok tatlı olacak püskülüyle bence. Çok zarif olacak. Şimdi önce şöyle bakın. Bu şekilde yan bir şekilde durması gerekiyor burada. O yüzden şöyle bunu bu şekilde geçirmem gerekiyor. Böyle değil de bu şekilde. Onu da şöyle hem örgümden takacağım hem şu lastik kısmından takacağım, burayı sıktığım kısımdan. Şöyle yan olacak şekilde geçirdim. Bakın halka yanda kalıyor, gördünüz mü? Bu şekilde duracak çünkü burada. Şimdi sırada bunu geçireceğim buraya. İpimizin yönü önemli. Evet, bunu da geçirdim. Şöyle düzeltelim halkamızı. Bakın duruşu şu şekilde. Bence gayet tatlı oldu. Ben çok sevdim çantamızı.
Şöyle sapını da düzeltelim. Hem sapı hem püskülü çok şık bir çanta oldu diye düşünüyorum. Şöyle biraz kameramı düzeltip tekrar göstereyim. Evet, çantamın duruşu bu şekilde oldu. Bakın, ben çok sevdim gerçekten. Yani iki tane deri iple bu çantayı hızlı ve basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Her detayıyla sevdim, beğendim. İsterseniz kendinizce küçük çaplı değişiklikler yapabilirsiniz. Sapını örme yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Umarım videoyu ve detayları, teknikleri beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz emeklerimin karşılığını alabilmem adına YouTube kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler destek olduğunuz sürece ben buraya sizler için videolar yüklemeye devam edeceğim. Ayrıca çantamın detaylı görsellerini Instagram adresim betul.fashion'da paylaşıyor olacağım. Sizleri oraya da bekliyorum. Örmüş olduğunuz çantaları oradan bana atabilirsiniz. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.